Herkese merhaba. Yine bir bandana tarifiyle karşınızdayım. Bu motif bandanayı birlikte örelim dedim bugün. Şöyle 47 santim baş kısmı. Şu derinlik. Şu şekilde 27 santim. Şuradan başlayacağız. Şu motifleri tek tek yapıp birleştireceğiz birlikte. 2 milim tığım. 50 gram pamuklu ip, ipleri kesmek için makas. Hemen başlıyoruz. Ben sihirli halkayla başlıyorum. Siz isterseniz zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Sihirli halkayı yaptık. Bir tane zincir ile kilitledikten sonra 4 tane daha zincir çekiyorum. Toplam 5 zincir çekmiş olacağım. Üstüne alacağım tığımın ve sihirli halkanın içine batırıp çıkardım. 3 kere de çıkaracağım. Üçlü trabzan yapacağım. Aralarına 2 zincir. Tığın başına al. Sihirli halkanın içine bat ve üçlü trabzan yapıyoruz. Modelimiz üçlü trabzanlardan oluşuyor. Toplam çektiğimiz zinciri de sayacağız. 8 adet trabzanımız olacak. Şu orta kısmında 8 tane trabzan olacak. Şöyle şu şekilde sihirli halkanın içine yapacağız. 8. trabzanımı yaptım. İçindeki iple sihirli halkayı sıkıştırdım. Son 2 zincirimi çektim ve başladığım zincirle başlamıştım. Zincirlerin içine battım ve bir ilmek kaydırmayla bir üst sıraya geçiyorum. Üstlerine 3 tane zincir çektim ve boşluklara üçlü trabzan yapacağım. Bu çektiğim zinciri de saydığım için buraya 3 tane üçlü trabzan yapacağım aynı boşluğa. Aralara hep 2 zincir çekmiştik çünkü. O boşlukların içine üçlü trabzanlarla dolduracağız. Şimdi İlk kanadımızı yaptık. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Bu da 3. Üstüne aldım. Sıradaki boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu ikincisi. Motifimiz üçlü trabzanlardan oluşuyor. Çok basit. Tığ tutmayı bilen herkes kolayca yapacaktır. Şimdi 9 tane zincir çekeceğim. Sırada şu birleştirme noktası olarak kullanacağız biz burayı. 3, 4, 5, 6, 8 ve 9. Tekrar üstüne aldım. Sıradaki boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapacağım tekrar. Eğer size küçük gelirse bandana, daha büyüğünü istiyorsanız motif sayısını çoğaltarak yapacaksınız. Basit bir model. Büyütmek, küçültmek de kolay oluyor. 4 tane trabzanımı yaptım. Sıradaki 3 tane zinciri çekeceğim. Üstüne alacağım. Yine 4 tane trabzan. Ara boşluklarına bir tanesine 9 zincir, birine de 3 zincir çekerek sırasıyla dolduruyoruz bütün boşlukları. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum her birine. Bu da 4. trabzanım. Az önce 3 zincir çekmiştik. Şimdi sırada 9 zincir var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bütün motifimizin modeli bu kadar. Yani çok zor bir şey değil. Tekrarlardan ibaret. Bir tane yaptığınız zaman hemen ezberlersiniz. Sıradaki boşluğa tekrar 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Ve 3 zincir çekeceğim. Bütün motif bundan ibaret. Yapıp geliyorum.
Motifimin son 9 zincirlik kısmını da yaptım. Başlangıçta 3 zincir yapmıştım. Bakın sırasıyla denk geliyor zaten. Zincirle başladığımız yerin tepesine bir ilmek kaydırmayla birleştirip ipimi keseceğim. İlk motifim bitmiş oluyor böylece. Şöyle şu şekilde ilmek kaydırdım. Bir adet zincir çektim. Küçücük bir ip parçası bıraktım. Onları da arkaya gizleyeceğim tığ yardımıyla, sağlam bir şekilde böyle içlerden yürüterek gizleyeceğim motifimi. Şöyle, böyle bir şey oldu motifim. Motifimin iplerini bu şekilde arkadan geçireceğim. Aşağıya kadar yürüteceğim. Yıkadığım zaman geri çıkmasını istemiyorum. Şöyle her ikisini de aralarda yürüterek kaybedeceğim. Fazla ipimi de keseceğim. İkinci bir motif içinde tekrar aynı şekilde başlıyoruz. Sihirli halkanın içine 5 tane zincir, üstüne alıp aralarına 2 zincir çekerek 8 tane de üçlü trabzan yapacağım. Şöyle aralarına 1-2 zincir, üstüne alıyorum, üçlü trabzan. İlk başta çektiğimiz zincir de dahil ortada tam 8 tane biritimiz olacak böyle bu şekilde. 8. biritimi de yaptım. Üçlü trabzanımı yani. İlk başladığım zincirin içine şöyle ipi de yürütelim bu sefer arada. İlmek kaydırma yaptım. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçtim. Üst sırada da aynı şekilde üçlü trabzanları yapacağız boşluklara. İlkine 3 tane. Çünkü şunu da sayıyoruz biritten. Böyle 2 tane oldu. Bu da 3. oldu. Araya ilk önce ben 3 tane zincir çekiyorum. 9 da çekilebilir, o çok da önemli bir şey değil yani. Sırayla birine 3, birine 9 zincir çekeceğiz. Buraya da 4 tane üçlü trabzan yapacağım. İpi de arada yürütüyorum. Bu da 4. oldu. Dört tane zincir çekeceğim. Şimdi motif birleştireceğiz. Normalde 9 zincir çekiyorduk ama birleştirme yapacağımız için 4 zincir çekeceğiz ve 9 zincir çektiğimiz şöyle bir yere 4 tane zincir sayacağız. 5.'nin içine batacağız. Birleştireceğiz. Daha ince bir tığa geçtim çünkü kalın olduğu için öteki birazcık batıramadım. Kamerada biraz zor oluyor ekrandan bakarak yaptığım için. Bitmiş motifimi sayıyorum. Şuradan 9 zincir örmüştük ya. Tam ortadakine şöyle batırıyorum. Sonra ördüğüm motiften ilmeğe taktım ve çıkardım. Tekrar üstüne 5 tane zincir çekeceğim ki toplam 9 olsun. Başlangıçta 4 yapmıştık çünkü. Ne oldu? Birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar üstüne aldık. Sıradaki boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Biraz zincirleri de gevşek çekmek gerekiyor. Ben çok sıkı çekmişim. Üçüncü oldu ve 4. trabzanımı yaptım. Sırada kısa olan 1 2
zincir çektim. Şu 3 zincir çektiğimiz boşluğa batırdım. İsterseniz bunun da tam ortasına aynı şekilde batırın. İsterseniz bu şekilde yapın. 2 zincir çekil. Tekrar üstüne aldım ve sıradaki boşluğa 4 tane trabzan yapacağım. Tekrar üçlü trabzan. 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve diğer uzun bir kola, sıradakine kısayı taktık, uzunu taktık. Şu diğer uzuna yine tam ortadakine 4 tane sayacağım. 4 tane de bu tarafta kalacak. Tığımı batıracağım. İlmeğimi burada uzun bırakmıştım çıkmasın diye. Şöyle içinden çıkaracağım. Üzerine 5 tane tekrar zincir çekeceğim. Toplam 9 tane olmuş olacak zincirim şöyle yaptığım zaman. Motifin aynısını artık devam edeceğiz. İlkinde öğrendik ne yapacağımızı. Tekrar 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan, sıradaki boşluğa 9 zincir, motif bitene kadar tekrar aynı işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Yapıp geliyorum. Modelimizin yapımına şuradan başlıyoruz. Yani eğer bunun kadar büyük yapmak istiyorsak 5 tane böyle motifi bu mantıkla arka arkaya birbirine iliştireceğiz. Tam 5 tane olacak. Biraz daha büyük yapmak istiyorsanız 6. Daha çocuk içinse 4 tane de yapabilirsiniz. Ama benim bu ipim biraz kalın, bu ince. Onun için bununla 6 motifle de tane de yapılabilir motiflerin. Bu beşli. Bununla 6 da yapılabilir ya da daha gevşek örülebilir. 6. motifi yapıyorum şu anda. Bunu da birlikte birleştirelim. Şu şekilde şu köşeden başlıyorum ben. 4 tane zincirimi çektim. Şu uzun köşenin tam ortasına 1 2 3 4 zincir saydım. 5.'sinin içine battım. Tabii ki önce bunu çıkarmam gerekiyordu. Tam şuraya battım ve örgümü aldım, ilmeği içinden çıkardım. Tekrar 5 tane zincir çekeceğim, üzerine alacağım, sıradaki boşluğa 4 tane trabzan yapacağım. 4 trabzanımı yaptım, 2 zincir çektim ve şu kısa kenara 3 zincir çektiğimiz boşluğa batırdım ve çıkardım. Tekrar 2 zincir, tekrar sıradaki boşluğa 4 trabzan, katlarına ayrılıyor ip, onun için örmek çok kolay değil ekrandan bakarak. 4 trabzanımı yaptım, üçlü trabzan ve 4 tane zincir çektim ve tekrar tam ortadaki 5. zincire batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. zincirin ortasına battım. İlmeğimi tekrar aldım, öbür motiften içinden çıkaracağım. Söküldüğü için bir tane daha zincir çekmem lazım. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi yaptım. Sıradaki boşluğa aynı şekilde 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Motifimi aynen devam ettireceğim, bitireceğim yani. Yapıştırma yaptım, montelemeyi bakın. Şöyle şu şekilde bir kısa kenar, 2 tane uzun kenar birleştirdim. Bakalım kaç tane, zaten 2 boşluğumuz kalmış. Buna 4 tane trabzan yapacağım. Önce uzun kenar yaptım az önce, şimdi kısa kenar yapacağım, yani 3 zincirli olanı. 4 tane trabzan boşluğa, bu sefer 9 zincir çekeceğim. Bir uzun bir de kısa birleştirme kenarı yapıyoruz. Bu zincirlerin olduğu yerden motifleri birleştirdik, az önce gördük zaten birlikte. Evet, bu 4. trabzanım ve 9 zincir çekeceğim. 6 7 ve 8 9 zincir oldu.
başladığım yere geldim. Zincirin tepesine ipi de arada yürüterek ilmek kaydırma yaptım ve ipimi kesiyorum. Şu kenarını yapmış oldum. Bundan 5 motif yaptık. Bunu biraz daha büyük olsun istiyorum, ipim ince. Onun için 6 motifle yaptık. Şimdi bir dahaki sırada bunda 4 ise biz bir fazlalaştırdık. Biz 5 tane motif daha yapıştıracağız buraya. Bir motif daha yaptım. Bir üst sıraya geçecektik. Şuradan birleştirmeye başlayacağız. Böyle koyduğumuzda şu şekilde buradan başlayarak birleştireceğim. 4 zincir bir tarafta, 4 zincir bir tarafta bıraktım. 5. zincirin ortasına taktım ve ilk motifimi birleştiriyorum. 5 zincir çektim, üstüne aldım. Sıradaki boşluğa 4 adet üçlü trabzan yapacağım. Sonra 2 zincir çekeceğim. Kısa kenarı birleştireceğim. 2 zincir çektim. Bu sefer böyle döneceğim. Normalde bu tarafa yapıştırıyorduk. Şimdi ortasından geçirdim. Kısa kenarı birleştirdim. 2 zincir çektim üstüne. Sıradaki boşluğa yine 4 tane üçlü trabzan yapacağım. 4 tane de zincir çekeceğim. Ve şu ikisini birleştirdiğimiz şuraya. Şu çekiştirdiğinizde zaten daha önce battığınız yeri göreceksiniz. Aynı yere batacağız. Çıkartacağız ve üstüne 5 zincir çekeceğiz ve motifimiz tamamlanmış oldu. Böylece bir zincir ve ilmek kaydırma zincir ve kestim ipimi. Şimdi göstereceğim size. Şöyle bir üst sıraya böylece geçmiş olduk. Yeni bir motif daha başladım ki şurada mesela birleştirme noktalarımız daha çok olacak. O yüzden burayı da göstermek istiyorum. Toplam 5 tane motif yapacağız. Birini yaptık. Bu da ikinci olsun. Aynı şekilde ortada batıyorum. Şöyle 4 zincir çekmiştim. Bu sefer tam başlangıçtan başlıyorum. Çünkü birleştirecek köşelerim çok. Çıkardım içinden. Üstüne 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. zinciri çektim. Sıradaki boşluğa 4 tane trabzan yapacağım. Motifin örme mantığı hep aynı zaten. Biliyorsunuz, motif öğrenenler biliyordur zaten. Sadece birleştirmedeki bir üst sıra olduğu için birleştirecek çok köşesi var diye dedim bir kere daha birlikte yapalım. Yoksa zaten motif birleştirmeyi bilenler çoktan öğrendi, yapıyordur. 4 taneyi yaptım. Şimdi ilk kısa kenarım. Motifim böyleydi. İlk kısa kenarım burası. Şöyle tekrar göstereyim. Bunlar böyle şuraya bakacak kısım. Buradan itibaren dolduracağız. Kısa kenara battım. Kendi ördüğüm kısa kenarı içinden geçirdim. 2 zincir çektim. Tekrar 4 tane trabzan yapıyorum bu boşluğa. 4 tane de zincir çekiyorum üstüne. Şimdi daha önce 2 tane, hatta 3 motifin birleştiği noktanın tam ortasına, az önce de bunu birleştirmiştim. Şu çevirdim motifimi elimden. Ortaya batıyorum, aynı yere, hep aynı nokta olsun. Görüntüsü daha güzel oluyor öyle olunca. Çıkardım içinden, üstüne tekrar 5 zincir ve sıradaki motifimin sıradaki boşluğuna yine 4 tane trabzan yapacağım. 2 zincir yapıp geliyorum.
Şöyle yine gördüğünüz gibi şu noktayı yaptık. Kısa kenardayız, motifin kısa kenarından battık ve kendi ördüğüm motifle birleştirdim. Tekrar 2 zincir çektim ve yine sıradaki boşluğa 4 tane arka arkaya trabzan yapacağım. Bu ikinci. Yine motifimin şu 2 tane birleştirdiğim aynı battığım yere batıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle hafif çekince zaten belli oluyor. Daha önce nerede battığımız 4 zincir çekmiştim. Çünkü bu uzun kenarımız. Çıkardım. İçinde üstüne 5 zincir, sonra motifimi tamamlayıp bitireceğim. Sıradaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum yine. Yakından göstermek istedim. Biz 6 motiften yapacağız. Giderek eksilterek gidiyoruz. Bu şimdiki yaptığımız sıra 5 motif olacak. Sonra 4, 3, 2, 1 diye devam edeceğiz. Bayağı ördüm ben. 6 motifle başlamıştık ilk önce bu sırayı. Sonra üst sıraya 5 motif, 1 eksilttik. 4 motif, 3 motif. Şimdiki şuraya 2 motif yapacağım. Birini yapmıştım ben zaten. Bu baştan başladım hep motifleri yapıştırmaya. Tekrar aynı şekilde çeviriyorum örgümü. Şurada tam ortadaki zincire birleştiriyorum. Hep aynı zaten birleştirmeler, motifin yapım şekli. Eğer dikkatlice izlediyseniz genel bir tekrardan ibaret. Bunu da yapıştırdıktan sonra her araya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Dört tane üçlü trabzandan sonra bu sefer kısa arada birleştirmem var. 2 zincir çektim ve boşluğa batırdım. Şu şekilde birleştiriyorum bunu da. Üstüne tekrar 2 zincir çekeceğim ve sıradaki boşluğa 4 tane trabzan yapacağım. Üçlü trabzan. 4 trabzan yaptım. 4 tane de zincir çektim. Şimdi sıradaki şöyle şu 2 hatta 3 motifin birleştiği yere aynı noktaya batıyorum. İlk battığımız noktaya şöyle çekince zaten belli oluyor. Böyle örümcek ağı gibi bir şey olacak. Oradan geçiriyorum ve 5 zincir çekiyorum üstüne. Üstüne alıyorum ve sıradaki boşluğa tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane trabzanı ve 2 zinciri yaptıktan sonra şimdi şu kısa kenarın birleştirmesine geldim. Aynı şekilde birleştirip 2 zincir çekiyorum ve tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum ve 4 zincir çekiyorum. Uzun kenar birleşmesini yapıp motifimi bitiriyorum. Şöyle uzun kenar birleştirmesine geldim. Bakın motifimi 1, 2, 3, 4 ve 5. noktadan birleştiriyorum. Ve ikili olan motif sıramda bitmiş oluyor böylece. Şimdi ikili motifimi de bitirmiş oldum. 3, 2. Şuraya tek bir tane yapıştıracağım bir motif. Onu da örüp geldim. Ve tam ortasına batırdım şu ilk köşenin. Hep böyle sol taraftan başladım birleştirmeye. 4 zincir çektim çünkü uzun kenardan başladım. Ve 4 tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan sıradaki boşluğa. Şimdi kısa kenarımı birleştireceğim. Trabzanımı yaptım, 2 zincirimi çektim. Şöyle kısa kenarın içinden geçtim, üstüne 2 zincir çektim. Tekrar 4 tane trabzan yapacağım şu boşluğa. Bu da 4. trabzanım. Araya 9 tane zincirli olan kısma geldik, uzun köşe birleştirmeye. 4 zincirimi çektim. Şöyle tam köşeye geldim.
aynı noktaya baktım ve tekrar üstüne 5 zincir çekip bitiriyorum. Bu son yerdi çünkü ve son motifimi de yapmış oldum. İlmek kaydırdım. Bir zincirle sabitledim ve fazla ipini gizleyeceğim. Şöyle bir görüntüsü oldu. Başladığımız 6 5 4 3 2 ve 1 motif ve şuralara şimdi yarım motifler yapacağım ki şunun gibi bir görüntüsü olsun istiyorum çünkü. Şöyle yarım motif yapacağız. Yarım motif için ilk önce zincir çekeceğim. 4 tane şöyle kilitledim. 2 3 4 oldu ve kilit zincirden bir öncekine batıp ilmek kaydırıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum ve trabzan yapıyorum. Tıpkı normal motifi başladığımız gibi zinciri de sayarak aralarına 2 tane zincir çekerek toplam 5 tane biritimiz olacak trabzanımız. Biri zincir, 4 tane de trabzan, üstüne 5 tane zincir çekeceğim. Şöyle 5 zincir ve motifimi çevireceğim. Şöyle tekrar şu sol taraftan birleştirmeye devam edeceğim. Şunun tam ortasından batıyoruz. Uzun zincirin ilk köşeden başladık. Bitirdiğimiz son motifin şu ortaya gelen şu şekilde böyle başlamıştık. Buradan buraya yarım motif yapacağız. Şimdi ilk önce şuraya monte ediyorum yaptığım motifi 5 zincir çekmiştim. Ortasından sonra üstüne tekrar zincir çekeceğim. 1 2 3 4 üstüne alacağım ve trabzanlar yapacağım. Aynı şekilde 4 adet üçlü trabzan yapacağım. Dört trabzandan sonra 2 tane zincir çektim. Şöyle motifimizin şöyle yan kenarına geçeceğimiz için şuraya birleştireceğim. 2 zincir çektim, üstüne tekrar sıradaki boşluğa tekrar 4 tane trabzan yapacağım. Yarım motif yaptık. Aynı motifin tekrarı aslında. Burada ufak değişiklik yaptık. Yarısına yaptık zincir ile. Şimdi uzun kenar birleştirmesi için 4 zincir çekiyorum ve şu kenara batıracağım. Şöyle örümcek ağı gibi. Tam ortasına batırdım, çıkardım ve aynen uzun kenar birleştirmesinde yaptığımız gibi üstüne 5 zincir çektik ve tekrar sıradaki boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 ve dördüncü trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir çektim çünkü kısa kenar birleştirmem var. Şöyle bir diğer motife geçtim. Şu şekilde. Birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum üstüne. Tekrar 4 tane sıradaki boşluğa trabzan yapacağım. 4 trabzanımı yaptım. Şimdi yine uzun kenara geçeceğim. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle şu şekilde tam ortasından, ister bu şekilde demiştik, isterseniz böyle geçirin. Tam ortasından geçirip şu şekilde üstüne 5 zincir çekiyorum ve getirip şuraya sabitliyorum. Fazla ipimi kesip gizliyorum. Böylece yarım trabzanım motifimiz de bitmiş oldu. Şöyle şu şekilde yarım motif yapmış olduk. Bir tane daha yapacağız buraya. 1 2 3 4 tane daha yarım motif yapacağız. İkinci bir yarım motifi daha birlikte yapalım bence.
Öncelikle zincir çekiyoruz. 1 2 3 4, bir de kilit zincirimiz vardı, 5 oldu toplam. 2 3 4 5 zincirleri birleştirdik. 5 zincir çektik üstüne, tekrar üstüne alıyorum ve içine 5 tane toplam trabzan yapacağım. Bunu da sayarak, bu birinci, bu ikinci, aralarına 2 zincir, 2 zincir çektim ve tekrar tığımın üstüne alıyorum. Ve tekrar trabzan çekiyorum. Aradaki ipi de yürütüyorum. 2 tane zincir, bir tane üçlü trabzan, 2 zincir, tam 5 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. Şöyle 4 oldu. 1 2 zincir, sonuncu trabzanımı yapıyorum. Zincirle yaptığımız boşluğun içine yaptım hepsini. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Toplam tam 5 tane zincir çektik ve ilk yarım motifimiz buradaydı. Şimdiki burada tekrar sol taraftan başlayarak şu motifimizi, yarım motifimizi taktığımız yerden takıyoruz. İpimizi, tığımızı, daha doğrusu ipimizi geçirdik aynı boşluktan. Üstüne 5 tane zincir çektik ve motifimizi çeviriyoruz. Şöyle şu şekilde. Düzü burasıydı aslında ama yarım motif olduğu için çevirdik. İçine, ilk boşluğa yani 4 tane ikili, üçlü trabzan yapıyoruz. Modelin hepsi aslında üçlü trabzanlardan oluşuyor. Ben bazen şaşırıyorum, ikili demiş olabilirim. Siz hep üçlü trabzanlarla doldurun. Bu da dördüncü olmuş oldu. Bu sefer kısa kenar birleştirmesi için 2 zincir çektim ve hemen motifimin şu küçük kısa kenarına batırdım. Üstüne 2 zincir ve tekrar yarım motifime dönüyorum. Şu boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapacağım. 4 trabzanımı yaptım. 4 tane de zincir çektim üstüne. Şu ortaya tam örümcek ağı gibi olan yere batırıp uzun kenar birleştirmemi yapıyorum. Üstüne tekrar zincir çekiyorum 5 adet ve tekrar tığımın üstüne alıp sıradaki boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim ve yandaki motifin şu küçük boşluğuna batırıyorum. Kısa kenar birleştirmesi yapıyorum. 2 zincirle tekrar sıradaki son boşluğa 4 tane trabzan yapacağım. Sonuncu uzun kenar birleştirmem için 5 tane zincir çekeceğim. Şu üçüncü trabzanım, bu da dördüncü olsun. Ve 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim ve motifin şu kısmına, tam ortasına batıracağım uzun kenarın. Şöyle birleştirdikten sonra 5 zincir çekiyorum. Tekrar yarım motifime dönüyorum. Şu trabzanları yaptığımız boşluğun içine ilmek kaydırıp üstüne bir zincir çekip fazla ipini kesiyorum. Böylece ikinci yarım motifim bitmiş oldu. Yakınlaştırdım kamerayı iyice görmeniz için. Şu fazla ipleri daha sonra gizleyeceğim. Bu birinci, bu da ikinci. Şimdi 3 tane daha şu boşluklara 1 2 3 tane daha yarım motif yapıp geliyorum. Bütün boşluklara yarım motif yaptım. 5 adet yarım motif yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Üçgenim bu şekilde oldu bandanım. Şuradan ipimi takacağım.
ve zincir çekeceğim. 50 zincir çektim. İpimi şu kenara takmıştım motifin. İkinciden itibaren sık iğneler yapacağım. Siz isterseniz ilmek kaydırın. İsterseniz kalın istiyorsanız trabzan da yapabilirsiniz. Ama ben bütün zincirlerin her birinin boşluğuna bir tane sık iğne ile dolduracağım. Zincirler bitene kadar 49 tane sık iğne yapacağım. Bütün zincirlerimin üstüne sık iğnelerle doldurdum ve geldim birleştirme noktasına. Son zincirimin içine de bir sık iğne doldurdum ve şöyle yarım motiflerle doldurduğumuz baş kısmına, şu birleştirme noktası da dahil, sık iğnelerle bir sıra dolgu yapacağım şöyle kenarlara. Artık size kaç tane yeterli geliyorsa. Çok gevşek olmuş, o yüzden onu söktüm. Arada da ipleri yürütüyorum gördüğünüz gibi. Şöyle ortada. Bu geniş kenar, onun için 4 tane sık iğne anca, belki de 5 tane bile yapılabilir buraya. Dediğim gibi artık sizin kendi elinizin sıkılığına göre değişir. Her bir böyle şu kenarlardaki yaptığımız trabzanlar vardı, üçlü trabzanlar, tepesine her birine bir sık iğne yapıyoruz. İpi yine arada yürütüyoruz. 4 tane vardı. 4 sık iğnemizi yaptıktan sonra ara boşluğa da 2 veya 3 sık iğne yapıyoruz artık. Çok böyle şey de durmamalı, gevşek de durmamalı, fazla da olmamalı, potlamamalı. Çok fazla doldurursak içini dışa doğru şöyle bombeli durur, güzel bir görüntü olmaz. Biz düz durmasını istiyoruz. Yine şu uzun birleştirme kenarına geldim. 4 tane sık iğne de oraya dolduracağım. Sonra yandaki motifin kenarına tam ortalayarak 4 veya 5 tane de oraya, belki de bu 9 zincirli olanların üstüne daha fazla bile doldurulabilir. Şöyle elinizde bir düzeltiyoruz, bakıyoruz nasıl duruyor. Ona göre şunun gibi, bakın şunun gibi böyle her bir boşluğa dolduracağız. Bunu da aynı şekilde. Ta ki sonuna kadar yapacağız. Bu sonuna da bağlama ipi yapacağız bunun gibi 50 zincirle. Sık iğnelerle doldurmaya devam ediyorum. Şu yarım motifimin ortasının genişliğine göre 1 veya 2 sık iğne yapılabilir. İpleri şöyle, artık iplerimi de sürekli arada yürüterek götürüyorum elimle. Her bir boşluğa yeterince sık iğne ile dolduracağım ön kısım bitene kadar. Sık iğnelerle dolgulara devam ediyorum. Motifimin sonuna geldim ve daha önce de yaptığım gibi bu motifimin şu son kısımlarında trabzanların her birinin tepesine bir tane sık iğne yaptım. Şu boşluğa da 4 veya 5 tane sık iğne ile dolduracağım. Son motifin son birleştirme kısmı. Şöyle sanki 4 tane yeterli gibi geldi bana. 50 tane zincir çekeceğim şimdi. Bir kenarını yaptık bu zincirin. Bakın şu da diğer bir kenarına geçtik. 50 tane zincir yapacağım. 49, 50. zincirimi yaptım. İlk zincirimi atlıyorum. İkinciden itibaren her bir zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynen öbür taraftaki bağcıkta olduğu gibi toplam 49 tane sık iğne ile dolduracağım. Her bir zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum.
Ta ki zincirim bitene kadar, zaten ondan sonra da bitmiş olacak. Ben etrafına herhangi bir süsleme yapmayı düşünmüyorum. Yapıp geliyorum. Şu zincirlerimin son deliklerini de birlikte dolduralım istedim. Boşlukların her birine bir sık iğne yaptım ve başladığım noktaya gelmiş oldum. Şu gördüğünüz motifin birleştirme noktasının kenarına sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir çektim üstüne ve kestim fazla ipimi de. Evet, ütülemedim daha. Şöyle bir görüntüsü oldu. Evet, bitmiş hali böyle oldu. Şöyle bağcıkları da bu kadar. Neredeyse ikisi eşit oldu. Bunu ütüledim, bunu ütülemedim. Belki daha sonra bu da genişler. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Umarım iyi anlatabilmişimdir bu sıcaklarda. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.